Bugün sizlerle Alize Puffy'nin yeni çıkan Alize'nin Alize Puffy adında bir ipiyle bebek battaniyesi yapacağız. Bunun için sadece bu ipi kullanacağım. Hiçbir aparat kullanmıyorum. Ne şiş ne başka bir şey. Sadece elimizle öreceğiz bunu. Evet, ipimiz şu şekilde. İlmekler halinde, hazır ilmekler halinde. O yüzden örmesi çok kolay. Gördüğünüz gibi ilmekler hazır bir şekilde. Bu yüzden elimizle öreceğiz. Evet, öncelikle şuradan en baştaki ilmeği makasla açıyorum. Evet, açtım. Şimdi buradan itibaren 50 tane ilmek sayıyorum. Çünkü battaniyemize 50 ilmekle başlayacağız. Şu şekilde 50 ilmek sayıyorum. Evet, buraya kadar 50 ilmek saydım. Yani şu 50. ilmeğim. Şu şekilde baştan itibaren 50 ilmek saydım. Ve şimdi buradan itibaren örmeye başlayacağız. Sağ taraftan sola doğru öreceğiz. Evet, burgu tekniğiyle yapacağız bunu. Şu 50. ilmek, bu da 51. ilmek. Şu şekilde 50. ilmeği çeviriyorum ve altından 51. ilmeği geçiriyorum. Şu şekilde. Evet, şimdi sıradaki ilmek ve daha sonraki ilmeği geçireceğim. Evet, sıradaki ilmeğimizi de aynı şekilde şu şekilde ters çeviriyorum ve diğer sıradaki ilmeği içinden geçiriyorum. Yani bu şekilde sırasıyla buradan ve buradan ilmekleri geçiriyoruz. Yine sıradaki ilmeği çeviriyorum ve altından diğer ilmeği geçiriyorum. Evet, yine sıradaki ilmekteyim. Yine aynı şekilde çeviriyorum ve içinden ilmeği geçiriyorum. Bu şekilde sırayla sıra sonuna kadar ilmekleri içinden geçiriyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi sıradaki bu. Alttaki ilmeği şu şekilde ters çeviriyorum. Ve diğer ilmeği arasından çekiyorum. Yine sıradaki ilmek şu şekilde. Bunu bu şekilde ters çeviriyorum. Ve sıradaki ilmeği içinden geçiriyorum. Yine aynı şekilde ilmeği ters çeviriyorum. Ve sıradaki ilmeği arasından geçiriyorum. Yani 50 ilmek buraya kadar saymıştık. Şimdi bu şekilde sola doğru örmeye devam ediyoruz. Yine ilmeği çevirdim. Sıradaki ilmeği içinden geçirdim.
Yine aynı şekilde alttaki ilmeği çeviriyorum. Diğer ilmeği üstünden geçiriyorum. Yine aynı şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde bu 50 ilmeğimizi öreceğiz. Yine çevirdim. Ve ilmeği içinden geçirdim. Şu şekilde düz oluyor. Bu şekilde de çeviriyoruz. Evet, 50 ilmek bitene kadar, yani sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Yani bu ilmeğimiz burgu olmuş oluyor. Burduğumuz için. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bir tane ilmek kaldı. Yine aynı şekilde bunu da çeviriyorum ve ilmeği içinden geçiriyorum. Evet, sıra başına geldik. Şimdi tekrar sağ tarafa dönüş yapıyoruz. Yine aynı şekilde ilmeğimi çeviriyorum ve sıradaki ilmeği şu şekilde, sıradaki bu, altından geçiriyorum. Yine aynı şekilde bu ilmeğimi çeviriyorum şu şekilde ve sıradaki ilmeği altından geçiriyorum. Yine sıradaki ilmeği çeviriyorum ve diğer ilmeği içinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde burgular oluşmaya başladı. Yine bu ilmek şu şekilde düz, bu şekilde çeviriyorum ve arasından diğer ilmeği geçiriyorum. İlmeği asılmaya dikkat edin şu şekilde. Evet, yine sıradaki şöyle düz oluyor. Şu şekilde parmağımı takarak çeviriyorum ve diğer ilmeği arasından geçiriyorum. Yine sıradaki ilmek bu şekilde düz. Şu şekilde çeviriyorum ve ilmeği arasından geçiriyorum. Yine sırayla sağ tarafa doğru bu işlemi tekrar ediyoruz. Çeviriyorum ve ilmeği arasından geçiriyorum. Çeviriyorum ve ilmeği arasından geçiriyorum. Sırayla yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Çeviriyorum. Arasından geçiriyorum. Yani her defasında bu alttaki ilmeği çevirip arasından geçiriyoruz.
Evet, yine sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şu şekilde yere koyup da yapabilirsiniz. Bu şekilde sıradaki ilmekleri bunu örmüştük. Yine sıradakini çeviriyorum ve arasından diğer ilmeği geçiriyorum. Evet, dediğim gibi sıra sonuna kadar yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, yine sıra başına geldim. Yine aynı şekilde sondaki ilmeği çevirerek arasından geçiyorum. Evet, 50 ilmeğin sonuncusundaydım. Şimdi yine sol tarafa örmeye devam ediyoruz. Yine aynı şekilde sıradaki ilmek arkada. Baştaki ilmeği döndürüyorum ve arasından geçiriyorum. Yine sıradaki ilmeği döndürüyorum ve arka sıradakinin içinden geçiriyorum. Yine aynı şekilde alttaki sıradaki ilmeği döndürüyorum ve içinden geçiriyorum. Şimdi yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu şekilde görüyorsunuz, burgu ortaya çıkıyor. Yine ilmeğin bu düzü şu şekilde çeviriyorum ve arasından ilmeği çekiyorum. Yine bu şekilde devam ediyoruz. Birinci ipimiz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Birinci ipimiz bittiğinde ikinci ipin nasıl birleştirileceğini göstereceğim. Evet, şu şekilde bir model ortaya çıkıyor. Evet, bu şekilde gide gele devam ediyoruz. Evet, ben birinci yumağı bitirdim. Model şu şekilde. Şimdi ip birleştirmeyi göstereceğim. Birinci ipimin sonu bu. Şimdi şuradan şu ilmeği ayırıyorum. En sondaki ilmeği. Ve hemen ikinci ipimi açıyorum. Aynı şekilde ikinci ipin başlangıcındaki ilmeğin ortasında açıyorum. Evet. Şu şekilde şimdi iki ilmeğimizin de ilk baştaki ilmeklerini kestim. Şimdi şu şekilde bağlıyoruz. Ortası tam sıfır olacak şekilde. Şu şekilde arayı sıkıştırıyorum ve bir iki düğüm daha atıyorum. Yani şu birinci ipimiz biten, şu da yeni ipimiz. Yani ilmekler buralarda yakın olduğu için bunların da arasının aralık olmaması lazım.
O yüzden bir düğüm daha atıyorum. Evet. İpi bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi bunları kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi ipimizi bu şekilde birleştirdim. Şimdi yine örgümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine aynı şekilde yani ipimiz bütünmüş gibi yine devam ediyoruz. Evet, ip birleştirme de bu şekilde. Evet, battaniyemiz artık bitti. Toplamda 5 tane yumak kullandım. Yani 5 adet yumak kullandım. Artık kapatmayı göstereceğim. Şu şekilde ip olan yer değil de ipsiz olan yerden kapatmaya başlıyorum. Şu şekilde en baştaki ilmeğin içinden yanındaki ilmeği geçiriyorum. Daha sonra diğerinden görüyorsunuz kapanmaya başladı. Bu şekilde bütün ilmekleri içlerinden geçirerek kapatma işlemi yapıyoruz. Evet, sıra başına kadar bu şekilde ilmeklerimizi kapatacağız. Gerçekten örmesi çok kolay. Bir günde yapabileceğiniz bir battaniye. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri kapatıyorum. Evet, sıra sonuna geliyorum. Evet, son ilmeği de kapattım. Şimdi burada ipimizi bağlayacağız. Makasla şu şekilde şu ilmeğimi de açacağım. Ve bu iki ipi bağlıyorum. Evet, bu şekilde battaniyemizi bitiriyoruz. Şimdi uzunluğunu vermek istiyorum. Uzunluk ölçülerini. Ekranda hepsi görünmeyeceği için.
Evet, 50 ilmekle başlamıştık. Başladığım yerden şu şekilde ölçüyorum. Eni 90 santimetre. Yani başladığım 50 ilmeğin uzunluğu 90 santimetre. Yukarıya doğru uzunluk. Evet, yukarıya doğru uzunlukta yaklaşık 1 metre. Evet, daha büyük yapmak isterseniz dediğim gibi ilmekleri daha fazla ayırıp da dilerseniz yatak örtüsü falan da yapabilirsiniz. Tek kişilik, çift kişilik. Yatağınızın boyunu ölçerek o kadar ilmek bırakıp, çok kolay gerçekten ölçü bu iplerle. Diz battaniyesi falan da yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bununla. Dediğim gibi yapmanız gereken tek şey yapacağınız şeyin uzunluğu kadar ilmek bırakmak. Evet, battaniyemiz bitti. Çekeceğim diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.